Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Birçoğumuzun belki problemi, belki de arasının iyi olduğu bir konu olan yabancı dil konusuna değinmek istiyorum. Şöyle ki benim kendi yaşıma göre iyi bir seviyede hem İngilizcem hem Fransızcam var. Bunu bu şekilde övünmek için söylemiyorum. Bir çaba gösterdim, doğru hareketler yaptım ve bunun sonucunda bu bir şans değil aslında. Benim kendi emeklerimin karşılığında iyi iki tane yabancı dil seviyesine ulaştım. Ve eminim ki aranızda da bunu yapmak isteyen çok fazla kişi vardır ve bu sebeple size yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki ben bu konunun uzmanı değilim. Sadece çalışmış, denemiş, farklı yöntemler kullanmış ve başarılı olmuş bir insanım. Ve hala da gelişim sürecinde olduğumu da unutmayın. Ben de tabii ki kusursuz bir şekilde iki dilde bilmiyorum. Sadece günlük hayatımda veya okuldaki akademik anlamda beni ileri götürebilecek seviyede konuşabiliyorum ve anlayabiliyorum. Hangi dilleri biliyorum diye soracak olursanız zaten İngilizce biliyorum. C1'e yakın bir seviyede, B2 Plus seviyesinde. Ve Fransızca biliyorum. O da B2 Plus seviyesinde. Fakat daha ikisini de belgesine almadım. Fransızcadan 3-4 yıl önce B1 almıştım. İngilizceden hiçbir sınava girmedim ama okuduğum, anladığım metinler seviyesine baktığımda C1'e yakın bir İngilizce seviyem olduğunu söyleyebilirim. Fakat tabii ki burada benim bu konuda desteklenmem ve elimde imkanların olması da büyük bir etken. O yüzden eğer siz şu anda bu seviyelerde dil konuşmuyorsanız, çünkü bu çok yaygın bir şey de değil aslında, kendinize bir suç aramanızla veya kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Her zaman dilinizi geliştirebilirsiniz. Biraz önem gösterdiğiniz takdirde ne kadar sizi ileri taşıyacağını tahmin bile edemezsiniz. Çünkü benim de aslında son 1-2 senede bu kadar gelişti dillerim. Onun dışında dile özel bir yeteneğim yoktu. O yüzden bunu da belirtmiş olayım ve videoya geçelim. Videonun konsepti bu arada sizden aldığım yabancı dilimi nasıl geliştiririm adlı sorulardan oluşacak. Çünkü eminim ki burada sizden merak ettiğiniz soruları cevaplandırmak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok da uzatmadan hemen sorulardan başlayayım. Evet, zaten az önce de bahsettiğim gibi ben hem Fransızca hem İngilizce biliyorum yabancı dil olarak. Buna bağlı olarak aynı anda iki dil çalışabiliyor musun diye bir soru gelmiş. Şöyle ki ben anaokulundan beri Fransızca görüyorum fakat İngilizceyi sonradan öğrenmeye başladım 4. 5. sınıfta. Bu yüzden benzer kökenli kelimelerin olduğu iki dil olduğuna bakarsak bir yandan benim Fransızca temelim İngilizce öğrenirken bana çok fayda sağladı. Fakat bazı yönlerden de bazı kuralların, bazı istisnaların birbiriyle karışması gibi sorunlar yaşayabiliyorum. Ve birine çok yüklendiğimde diğeri daha geri planda kalıyor. Mesela Fransızca'ya çok çalıştığımda İngilizce'deki grameri unutuyorum. İngilizce'ye çok çalıştığımda Fransızca'yı unutuyorum. Ve bu şekilde ikisini bir dengeye oturtmak genellikle çok zor oluyor ve ben de hala tam olarak bunu sağlayabilmiş değilim. Mesela sınav dönemlerinde daha çok Fransızca'ya yükleniyorum. Onun dışında kendim ayırdığım vakitlerde İngilizcem daha ağır basıyor. Gibi farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bir de en büyük sorun da aslında telaffuz konusunda ortaya çıkıyor. Çünkü ben çok küçük bir yaştan beri Fransızca öğrendiğim için artık kelimelerin Fransızca telaffuzunu çok aklımda yer etmiş. Gerçekten benliğimle bütünleştirmişim neredeyse. Bu yüzden aynı kelime sadece farklı okunuşa İngilizce'de de olduğunda, mesela buna örnek olarak bölünme, division İngilizcesi, Fransızcası division. Bu şekilde farklı okunuşlarda aynı kelimeler olduğunda bazen telaffuz konusunda çok sıkıntı yaşayabiliyorum. Fakat bunun dışında genel olarak birbirine yardımcı oluyor iki farklı dil bilmek. Ki zaten göreceksiniz ki aynı kökenli iki dil öğrenmeye çalıştığınızda bu çok kolay olacaktır. Mesela ben şu an Fransızca'ya benzer bir dil olarak İspanyolca öğrenmek istiyorum. Öğrenir miyim bilmiyorum ama içimde öyle bir istek var, öyle bir planım var. O yüzden aslında çok da zorlayan bir şey değil. Bir takım dezavantajları olsa da bir dil bildikten sonra diğerini onun üzerine kurmak size her zaman daha avantaj sağlayacaktır. Evet, az önce zaten aksandan da bahsettim. Aksanını nasıl geliştirdin diye bir soru gelmiş. Bu aslında bence genel olarak Türklerin en büyük sorunlarından biri. Çünkü kelimeler bize çok farklı geliyor. Ve her ne kadar anlamını bilsek de o ses tonunu, o telaffuzu sağlayamıyoruz. Benim de telaffuzum %100 düzgün değil. Bir yerli gibi konuşmuyorum. Fakat kelimeleri düzgün telaffuz ediyorum. O aksana yakın bir şey yapmaya çalışıyorum. Artık bunu kazandım, bu yeteneği. Bunu nasıl yaptım? Şöyle ki çok fazla İngilizceye maruz kalmanız gerekiyor. Ve bu Fransızca için de geçerli. Öğrendiğiniz yabancı dile çok fazla maruz kalmanız gerekiyor. Mesela anlamıyorsanız bile açın bir haber kanalı izleyin veya bir şarkı dinleyin, bir podcast dinleyin. Bu dile çok fazla maruz kalırsanız siz fark etmeden aslında telaffuzlarını öğreniyorsunuz kelimenin. Tabii bu tek başına olacak bir şey değil. Sadece bunu yaparak öğrenebileceğiniz bir şey değil. Bunun dışında çok fazla dizi, film izlemek benim bu konuda çok yardımcı olmuştu. Çünkü kelimelerin nasıl okunduğunu duyuyorsunuz ve siz aslında fark etmeden bilinç dışı bir şekilde o kelimelerin okunuşunu öğrenmiş oluyorsunuz. Ve bunu çok fazla yerde çok böyle dikkat etmeden yaptığınızda bu kalıcı bir öğrenmeyi sağlıyor ve aslında hiçbir şey öğrenmemiş gibisiniz ama beyniniz onu öğrendi ve otomatik bir şekilde söylerken doğrusunu biliyor oluyorsunuz. Bunun dışında ben mesela deniyordum, hala da yapıyorum arada sırada.
bir metin okuyacaksam, işte elimde bir metin var diyelim ki İngilizce, sesli bir şekilde okuyorum. Çünkü belki yanlış okuyorum ama hani en azından aksanımı geliştirmeme yardım ediyor veya en azından konuşma pratiği oluyor benim için. Veya bir dönem şey yapmıştım. Bunu şu an çok yapmıyorum. Hani neden bıraktım bilmiyorum da işte aynanın karşısına geçip bir konu hakkında kendimle sohbet etmek. Bu biraz böyle işte deli misin, duvara mı konuşuyorsun gibi geliyor olabilir. Ama gerçekten aksanlı geliştirmenin en iyi ve tek yolu aslında konuşmak. Ve siz Türkiye'de işte ne bileyim bir takım uygulamaları satın almadıysanız, ki çoğu da çok pahalı, mecburen veya bir kursa gitmiyorsanız mecburen bir şekilde kendi kendinize konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir şekilde telaffuzları kendiniz çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden de hiç çekinmeyin. Zaten aynadakinden niye çekineceksiniz? Kendinizsiniz yani o. Çok rahat bir şekilde kendinize konuşun. Gramer hataları yapabilirsiniz, vokabüler hataları yapabilirsiniz. Ama önemli olan burada aksanınızın daha gitgide düzelmesi ve emin olun ilk başta hata yapacaksınız, hata yapacaksınız, hata yapacaksınız ama bir süre sonra düzelmeye başlıyor ve öğrendikçe hani hem kelimeleri bilmenin verdiği özgüvenle hem de konuşabildiğinizi bilmenin verdiği özgüvenle çok daha rahat bir aksanla, çok daha hani yabancı bir turist olduğunuzun anlaşılmadığı bir aksanla konuşabilmeye başlayacaksınız. Ama bu kısa bir süreç değil tabii ki. Ki benim de daha tam olarak oturmadı. Ama gitgide iyileşiyor diyebilirim. Evet, üçüncü sorumuza geçmek gerekirse writing yazamıyorum, geliştirmem için ne önerirsin? Writing aslında bu 4 temel beceriden çok önemli bir kısmı. Çünkü eğer gelecekte İngilizceyi kullanacağınız bir iş yapıyor olursanız sürekli işte mailler atmanız veya işte anlaşmalar yazmanız gerekecek, örnek vermek gerekirse. Ve bunu tabii ki writing skill'leriniz olmadan yapabileceğiniz bir şey değil. Peki bu konuda ne yapılabilir? Benim bu konuda sorunum yok. Her zaman en iyi işte becerilerimden biri yazmak oldu. O yüzden bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Ama öncelikle vokabüler bilginizin, yani kelime dağarcığınızın çok gelişmiş olması gerekiyor. Ki zaten hani kelime bilmeden nasıl yazı yazabilirsiniz? Bunun dışında gramer kurallarına hakim olmanız gerekiyor. Çünkü yazılarınızda en büyük sorunlardan biri aslında cümle yapısını nasıl kuracağınızı bilememek. Ve bu yüzden de bunun önüne geçmek için işte gramerinizi ve vokabülerinizi güçlendirirseniz temellerini atmış olursunuz. Ama tabii ki bunları biliyorsanız da iyi yazı yazabiliyorsunuz demek değil. Bunu geliştirmek için tabii ki tekrar yapmanız gerekiyor. Fakat bunu yapmak da biraz zor. Ama nasıl yapabilirsiniz diyecek olursanız mesela yurt dışı üniversiteleri için çok fazla essay yazılır ve bunun konuları internette çok fazla var. İşte essay topics seçersiniz ve size işte belli yönergeler altında hangi konu yazmanız gerektiği çıkar. Böyle egzersizler çıkar. Siz yazarsınız. Tabii ki bunu kontrol ettirecek birini her zaman bulamayabilirsiniz. Eğer hani sizinle ilgilenen bir öğretmeniniz varsa gidin İngilizce öğretmeninize kontrol ettirin. Veya daha iyi İngilizcesi olan bir arkadaşınıza gidin. Ya da işte internette gramer kontrol ettirme siteleri oluyor. İşte Grammarly falan var sanırım. Ücretli mi tam bilmiyorum ama bu şekilde deneyebilirsiniz. Ben bu konuda dediğim gibi çok fazla sorun çekmedim ama eğer çekiyorsanız aklıma gelen öneriler bunlar. O yüzden hani bu şekilde önermiş olayım diyeyim. Son olarak da yazmanın en iyi yolu tabii ki okumaktır. Çok fazla okursanız cümle yapılarını istemeden öğrenirsiniz ve bu daha hani otomatik ve doğal bir süreç içinde öğrenmeyi sağladığı için çok daha rahat olur. O yüzden önce okumak sonra yazmak daha kolay olacaktır diyorum. Sıradaki sorumuza geçmek gerekirse kelime ezberini nasıl yapıyorsun? Oturup kelime ezberlemiyorum. Şöyle böyle bir dönemden hani hiçbir zaman geçmedim sınavlar dışında. Çünkü ben dilin böyle öğrenebileceğine inanmıyorum. Sen o kelimeyi ezberleyeceksin ama kullanmadığın sürece asla hatırlamazsın. Bu yüzden mesela şey yapıyorum. SAT sınavının kelimeleri çıkarılmış oluyor. SAT Words diye geçiyor. Bakıyorum, anlamını araştırıyorum. Kelimeyi Google'a yazıyorum. Onun hakkında görselleri inceliyorum. İşte bir metin okuyorum. Sonrasında kelimenin tam olarak ne olduğunu anladıktan sonra kelimeyi kullanarak ve hani kelimenin anlamını bildiğim ve belirtecek şekilde kullanarak bir cümle yazıyorum. Sonrasında zaten hani kullandığınız bir şeyi unutmazsınız ve bu şekilde ilerliyorum. Ama oturup işte şu kelimenin Türkçesi şu, şunun şu diye giderseniz bu çok hani ders gibi olur ve aslında amacınız yabancı dil bir ders gibi değil de hayatın akışının içinde doğal bir süreç gibi görmek. O yüzden dediğim gibi hani kullanarak öğrenmek daha faydalı olacaktır. Ve az önce mesela bahsettiğim kendi kendinize konuşma egzersizlerinde yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanırsanız çok daha akılda kalıcı olur ve hani rahat öğrenirsiniz. O yüzden size önerim bu olsun. Sıradaki soru, nasıl geliştirdin İlayda? 4 dil becerisinden hangisinde en iyisin sence? Bence en iyi olduğum beceri okuduğunu anlama. Bunun dışında işte konuşma var, okuduğunu anlama var. Yazma var, bir de dinlediğini anlama var. Aslında sonuncusunda da iyiyim. Dinlediğimi de çok rahat anlayabiliyorum. Ama en iyi olduğum okuma, çünkü gerçekten kelime dağarcığım çok geniş. Fakat bazen yazarken bunları hatırlayamıyorum. Ama kelimeleri gördüğümde çok rahat anlayabiliyorum. Bir de bu konuda benim aslında dillerin hani etimolojiye de biraz
yatkınlığım var sanırım. Çünkü bir kelimenin anlamını kelimenin kökünden çıkararak çok rahat bulabiliyorum. Bu yüzden de okurken aslında anlamadığım kelimeleri, anlamadığım cümleleri bile konteksten çıkarabiliyorum. Bu yüzden okuma diyebilirim. Peki nasıl hepsini geliştiririm diye soracak olursanız, mesela dinlediğini anlamayı podcast dinleyerek veya dizi izleyerek geliştirdim. Bir süre sonra dizileri altyazısız izlemeye başlarsanız bu işte dinleme becerilerinizi bayağı geliştirecektir. Okumak için çok fazla yazı okudum, makale okudum. Hala da aslında okuyorum. Gündemi mesela İngilizce takip ediyorum, Fransızca takip ediyorum. Veya elime bir İngilizce kitap geçerse onu okumaya çalışıyorum. Tabii ki bu kitaplara ulaşmak çok kolay olmuyor çünkü fiyatları çok pahalı. İşte pound ve dolar üzerinden geldiği için. Ama internette bulabildiğiniz kadarıyla bile okusanız gerçekten çok fazla kaynak bulursunuz. O yüzden bu bir bahane olmasın sizin için. Dinleme dedim, okuma dedim. Yazmadan bahsetmiştim zaten. Konuşmadan da, aksandan da bahsetmiştim. İşte aynanın karşısına geçip kendime konuşmak diye. O yüzden bu şekilde geliştirdiğimi söyleyebilirim genel olarak. Çok güzel, benim çok beğendiğim bir soru gelmiş. Google çeviri dışında hangi çevirileri kullanıyorsun? Google çeviri gerçekten hani kendinize yapabileceğiniz en kötü hata, en kötü kötülüklerden biri. Çünkü bütün dilleri İngilizce üzerinden çeviriyor. Ve bu yüzden İngilizce dışında bir dil kullanıyorsanız çok sıkıntı çıkıyor. Ve bunun dışında İngilizce kullanıyorsanız da kelimeleri bir cümle halinde değil, kelime kelime çeviriyor. Ve bu yüzden de cümle bazen çok anlamsız bir şeye dönüşebiliyor. Ve özellikle eğer Türkçeden İngilizceye çeviriyorsanız siz İngilizcesini zaten bilmediğiniz için doğrusu o zannedip yanlış bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Mesela ben hatırlarım, çok komiktir. Fransızca'da kim kelimesini aratmıştım. Ki diye geçiyor. Önce bunu İngilizceye çevirdi. Who diye. Sonra bunu yanlış anladı. World Health Organization olarak ve bana Türkçe Dünya Sağlık Örgütü olarak çevirdi. Ben işte yazmıştım. Fransızca ki yazdım. Karşıma Dünya Sağlık Örgütü çıktı. Gerçekten böyle çok anlamsız şeyler olabiliyor. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi çok fazla komik olay gelmişti başıma Google Translate'ten. Benim kullanmaya en sevdiğim çevirilerden biri reverse context. Gerçekten zaten adından anlaşılabileceği üzere kontekst bağlamında hani bağlam olarak çeviriyor. Ve bu yüzden siz bir kelimenin farklı kullanımlarını ve cümle içinde nasıl bir kalıpta kullanabildiğinizi öğreniyorsunuz. Ve gerçekten hani çok daha doğru çeviriyor. Bunun dışında Zargan var İngilizce olarak. Genel olarak bu ikisini kullanıyorum. Bunun dışında işte bazı mesela Fransızca sözlük diye bir sizin girdiğiniz metninizi metin olarak çeviren bir site var. Google Translate'ten biraz daha iyi çalışıyor. Bunun gibi işte 3 tane farklı önerim var ama zaten çok da çeşitlendirmeye gerek yok. Reverse context bence yeterli olacaktır. Kelime kelime çeviri için de aslında Zargan yeterli olacaktır. İngilizce ama sadece, Fransızcası yok. Bu şekilde kullanıyorum bu ikisini. Evet, sizden gelen sorular bu kadardı. Soruları cevaplandırırken hani cevap olarak söyleyeceğim bir şey değil de genel bir öneri geldi aklımdan. Gramer konusunda ben de çok zorlanıyorum. Benim hani İngilizce'de gerçekten en kötü olduğum konu gramerdir. Ve sınavlarımda da hani neredeyse bütün bölümler tamken gramerden böyle 10-20 puan falan kırılır. O yüzden bu konuda sizi anlayabiliyorum. Fakat kendimi geliştirirken çok beğendiğim Cambridge'in kaynakları var. Grammar in Use diye geçiyor bunlar ve işte 3 seri ayrılıyor sanırım, işte kolay, orta ve zor olarak. Bende en zoru vardı çünkü hani benim seviyeme uygun o oluyor. Beni biraz zorlasa da zaten kendi seviyenize değil, her zaman bir tık üstüne çalışmanız gerekir ki sizi bir yere taşıyabilsin. Eğer hani kendi seviyenizi tam olarak biliyorsanız bunları alabilirsiniz. Hatta hani internette belki PDF falan da bulabilirsiniz. Ben hatırlıyorum, internette görmüştüm birkaç kere. O Grammar in Use'dan çok memnundum gerçekten. Onu da söyleyeyim. Hatta hala kullanıyorum bazen. Böylece genel bir kaynak önerisi de yapmış olayım. Diyorum ve sanırım bu videoda bu kadardı. Ya bu konuda ben de dediğim gibi uzmanı değilim bu konunun. Ama en azından hani güzel deneyimlerim olduğunu söyleyebilirim ve bunları size aktarmak istedim. Bu yüzden de umarım size fayda olabilmişimdir. Tabii ki biraz da temele bağlı. Eğer temeliniz sağlam değilse belki temelinizi düzeltmeye odaklanmak, sonrasında üzerine geliştirmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü bozuk bir temelle ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kısa süreli belki öğrenseniz bile kalıcı olmayacaktır. Onu da hatırlatmış olayım. Diyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.